Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tuzak kale göstereceğim. Şimdi şu an ben de yeni girdim. Bilmiyorum bu arkadaşımız nasıl bir kale yapmış. Kendisi tuzak kale olduğunu söyledi. Yeni giriyorum. Dediğim gibi hiç bakmadan birlikte karşılaşacağız. Ne yapmış, ne etmiş? Hep birlikte bakalım. EK loncasında. Ulan adamın selamı ortada kalmış ya. Evet arkadaşlar, EK loncasında şöyle bakalım loncasına. Efsane kafalar. Evet, loncanın ismi güzel arkadaşlar. Şimdi içinde bulunup oynamadım ama böyle bir loncası var. Loncasız kalan, lonca arayan olursa gördüğünüz gibi bu arkadaşın loncasına gelebilir. Festivalde falan güzel, yani iyi yerdeler. Arena da güzelmiş. Evet, arena ve festivalde şu an son seviyedeler. Güzel bir loncası var arkadaşlar. Şöyle baktım, kalkan kullanmıyor. Dizaynı güzel yapmış kalenin. Madem girdik baştan aşağı bir bakınalım. Dizaynı güzel. Bunu niye geciktiriyor anlamadım. Şunu hiçbir zaman geciktirmeyin arkadaşlar. Yapmıyorsanız bile bunu geciktirmeyin. Mana rukuşlamayı hiçbir zaman geciktirmeyin. Gördüğünüz an yapıştırın arkadaşlar. Yapmıyorsanız bile bir yerde biriksin bu. Şimdi evet, biriktirmiş, yapmıyor demek ki. Belki de basmıyor, yani işe yaramaz gibisinden mi artık. Sarı, yani bu mana damarındaki sürekli rükuşlamayı sürekli yap. Ne duvar ya. Adam hedef gönderdi var ya, şimdi kalem burada olacaktı. Ben duvar mı dinlerdim arkadaş? Ulan var mı ki acaba bunun ekipmanı ya? Ekipman yapmamış. Vallahi ekipman yapmamış. Bunlardan kimin kalesi iyi? Bu arkadaşınki iş yaparmış. Tamam ya, bunlarda kaptan var. Neyse, katılırız artık. Sarı asker gidecek birazdan ama yapacak bir şey yok. İçtimanız da olsun. O değil de bize kaleyi inceleme fırsatı vermeyecekler herhalde. Şimdi içtima başlatacak. Evet, loncanın kovanı burada arkadaşlar. Bu ne arıyor burada ya? Hangi krallıktayız? 1153. Evet, farklı krallıktan. Loncası. Maraşal. Maraşal güzel kale tamam varmış ha. Bay yakışıklı. Evet. Lonca'nın kudreti biraz düşük gibi ama yeni krallıkta arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bence güzel. Kaptanları var. Bundan dolayı arena savaşlarını falan demek ki yiyorlar. Yani yeniyorlar arena savaşında falan. Herhalde dolu dolu bir krallık burası da. Neyse, onlar bir karar versinler. Solo mu vuracaklar? Nasıl vuracaklar? Başka bir kalesi daha varmış.
Bakayım bir başka kalesi. Ha, küçük kaleymiş. Şimdi arkadaşlar gelelim meseleye. Şimdi dediğim gibi kalenin iç dizaynı güzel. Fena değil. Ne yapıyor? Burada pınarları yükseltiyor. Burada durum nedir? Evet. Sarı. Şimdi sana şunu diyeyim. Hiç yoktan bu kale temalarını kovalaman lazımdı. Etkinliklerden hiç kale teması almamışsın. Biliyorum şu anki etkinlikler biraz sıkıntılı. Ama basite kaçtıkları zaman kaçırmamaya çalış. Çünkü şurada nerede diyeyim? Şuradan itibaren şu kale temaları biraz daha kolay alınabilecek yerde. Şimdi hiç yıldızlama yapmamışsın. Burası da saldırı değerlerini falan arttırıyor. Yıldızlama lazım sana. Ki bunu da arttırmamışsın. Yani elinde bulunana da yıldız çakmamışsın. Bunu kendin yıldızla. Yani çünkü elinde tek bu var. Bakayım bir şuna. Buna bir tane yapmışsın ama tabi bu da saldırı değeri şey yapıyor. Eğer dışarıdan falan biraz daha hani güçlü görünmek ya da şey baz alıyorsan saldırmasınlar gibi bir tutkun varsa biraz daha kendini güçlendirmek amaçlı adam senin hangi kale temana yıldız çaktığına bakmaz. Ama dışarıdan biraz daha güzel görünebilir yıldız sayın yükselirse. Şimdi dışarıdan baksam ben kaleye bir tane yıldız vardır örnek. Etkinliklerde de demek ki tema parşömeni almıyorsun. Yani bilmiyorum acaba ne alıyorsun, ne yaptın? Neyse arkadaşlar direkt şimdi biraz geçti ama ekipmanına bakalım bari. Ekipmanı Cano demiş. Speed'de ne var? Speed ekipmanı, evet, ayakkabı şampiyon ekipmanı yapmış. Tabi devamı gelmemiş çünkü zor. Diğerlerine de taş takamamış. Şimdi evet, hız taşları takamamış. Normal. Şimdi bir tane ekipman yapmış. Sarı şimdi bakıyorum. Evet, ekipman olarak bir şey yapmaya çalışmışsın. Ama ekipmanın sadece ekipmanla olacak bir şey değil bu iş. Çoğu taşlar yok yani. Ekipmanda taşların yok. Şimdi kalesine girmeden önce bana dedi ki ya kaleye girdiğinde pek bir eksiğimi görmezsin dedi bana. Şimdi bakıyorum kalesinde eksik var. Yani tam takır değil. Sarı bana sadece şeyi soruyordu. Yoldaşları soruyordu sürekli de. Şimdi çok eksiği var. Bunu söylemem lazım. Acaba bu taşlar nerede? Çünkü tek tip saldırı ekipmanı da ayarlamamış ya. Yani tek tip ayarlasa desem ki buradaki şuradaki saldırı ya da savunma ekipmanına koymuş ya da tek tip saldırı ekipmanlarına koyup buraya taşlar yetişmemiş desem diyeceğim tamam. Dur bir de bakalım. Bir de bakalım burada
taşları ne durumda? Evet, süvari saldırı var. Niye bu şekilde ayarlamış? Bunu ben kestiremedim şu an arkadaşlar. Niye tek tip saldırı istemiyor? Sadece savunmaya dayanıklı tuzak kale olmak istiyor herhalde. Ben onu düşündüm. Neyse şöyle biz buna o zaman şöyle yapalım. Nerede bunun atölyesi? Biz buna bir el atalım arkadaşlar. Şöyle ilerlemiyor. Mavi de kaldı. Başka ne var? Şöyle. Bu şekilde kaldı. Taş anlamına kale çok eksik. Ama yine yapılabilir bir şeyleri var. Kale çok boş değil. Yani düşündüğümüz kadar değil. Hani tamam altın taş bulamasak da mecburen yapılacak bazı şeyler var. Biz de artık elimize ne gelirse, eğer ki savunma yapmak istiyorsa evet, saldırı taşlarını hep kullanmaya çalışmış. Şurada Azrail taşı varmış. Ben şeyi anlamadım. Niye tek tip bunun ekipmanı yok? Burasını ben çözemedim. Ama mantıken herhalde sadece diyor ki savunma ekipmanım olsun. İstemiş olabilir. Şimdiye kadar yapmadıysa bu böyledir arkadaşlar. Şurada da bir tane canavar taşı var. Canavar taşını niye takmamış? Şöyle bakıyorum, bir tane buraya altın takmış, sarı. Başka takmamış. Şimdi madem buradayız, bir şeyler yapma zamanı. Evet. Şimdi canavar taşında da aynı mantık geçiyor mu diye bakıyorum da geçiyor arkadaşlar. Şimdi mecbur biz buna bir şöyle el atacağız. Örnek mesela ne veriyordu bu taş? Sefer hızı veriyor. Mesela 30'a 1000. 30'a 1000. Şunu şöyle seçtiğimizi düşün. Hız nerede? Sefer hızı 91. 4890. Max enerji. Evet. 4890'dı. Bu da kaçtı? 92. Şimdi. Şunu kaldır. Mücevherini kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Taşa gittik. Taşı çıkar. Çık.
Cano'ya gel. Bir buna. Bir buna. Bence kale bayağı bir uğraştıracak bizi. Şimdi 4 tane taktım arkadaşlar. Nedeni de şu. Şimdi 92 idi canavar hızı. Bakın. Bir tane altını mora böldüm 4'e. Şu an 122 oldu. 92 iken 122 oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane de kendisinin vardı. Bunu da ayaklığa takalım madem. Bunu da taktık. Şimdi ne yaptık? 137 oldu. 4800 küsürken de 6390'a ulaştı. Şimdi buraya maviyi de takabilir. Şimdi kendisini bilir orasını da. Şimdi ben takmak istemiyorum. Ama kendisi buraya istese maviyi de takabilir. Kullandığı kadar. Sonrasında isterse değiştirebilir. Ya da bekler mor olunca takar. Dediğim gibi altın yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Altın yapınca çıkarıp altın çakarsınız fazladan olursa. Ama elinizde taşınız yok. Burada bir tane altın takıp da beklemeyin. Çünkü bir tane altındansa 4 tane mor her zaman daha fazla iş yapar. Bunu unutmayın. Şimdi canavar ekipmanını geçtik. Şu an canavar hızı falan daha iyi. Max enerjisi daha iyi arkadaşlar. Bakayım bir. Neyse görünmüyor. Şimdi bu burada ne arıyor? Şurada. Bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Bu ne veriyor ki burada duruyor? Sefer hızı. Şimdi sefer hızı için buraya takmış ama bu yanlış. Bunu götürüp bir tane piyadeye takmamız lazım. Ellemek istemiyorum aslında. Ya bu kaleye tek tip ekipman yapılması lazım. Neyse. Ama gittiği yoldan yine gideceğim arkadaşlar. Tek tip yapmak istiyor. Şimdi şu taşı buradan alacağız. Çıkar. Sen bu inşaat taşlarını nereden aldın arkadaş? Hani biz de görüyoruz ama ben almadım ya. Görmezden geldim, biz de ileriki seviyedeyiz demek ki. Ben hiç bu taşlardan almadım arkadaş. Bana sorsanız ya bu taşlar ulan her şeyi biliyorum da bu taşları bilmiyorum herhalde. Hani etkinlik bir yerlerden en son verildi, kutuları vardı bunun ama takibinde olmadım. Bizim için geçtiği inşaatla alakamız yok bizim. Şimdi başka nerede vardır acaba? Bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ekipmanın taşlarına bakalım tekrar. Ne gördüm ben? Burada süvari vardı. Benim bildiğim burada süvari var. Neredeydi bu ya? Saldırı taşı değilmiş. Şurada Gargantua'ymış 5 veren. Şimdi Gargantua veren 5. Yok. Burada evet. Şimdi burayı nasıl güçlendiririz diye bakıyorum arkadaşlar. Üzerinde ekipmanların üzerinde şey de yok. Sarı taşı da yok. Speed taşının üstünde var mı? Şuraya speed olarak kullanmış ama bu speedler buraya kullanılmaması lazım. Bunlar yanlış yapmış. Yani normalde doğru ama ekipmanlara düzelttikten sonra bunlar buraya kullanılması lazım. Oğlum bildirim zamanı mı ya? Şunlara acaba dokunsam mı?
Neyse max CP veriyor ya. CP'leri boş vereyim de saldırı taşlarını bari takayım. Rally. Şimdi piyade ile süvari. Şimdi fazla da bir şey yok. Düşünme şansımız yok. Bu yeni ekipman da buraya eklemiş. Bu da süvari. Yani eğer ki bu şekilde bir düşüncesi varsa ne yapabiliriz? Tek tip süvari yoktu saldırı taşı. Ötekini bölebiliriz. Onun yanına da şunu ekleyebiliriz. Şunu bir ekleyelim. Şimdi arkadaşlar değerlerine ben bakmıyorum. İsterseniz başında siz bakın. Ya her türlü bu artacak. Bunu söyleyebilirim. Ondan dolayı ben pek şu an o işe girmiyorum. Şuradan siz kendiniz bakabilirsiniz. Şuraya 5'te ekledik zaten süvari olarak. Bu da 118 falandı herhalde. Şimdi süvari var elimizde. Şu aslında ikinci olarak takılması lazım. Buraya piyade ile süvari lazım bize. Ha, bunu da kullanabilirmiş. Neyse bunu kullanıyor. Şu taş var elimizde. Bir tane de ayrıyeten süvari var. Bunların hangisine süvari denk getirtiriz diye düşünüyorum. Şimdi buraya bir şey takmamış. Menzil piyade lazım. Aslında olsa buraya piyade lazım arkadaşlar. Demek ki sarı biraz geç bulacaksın sen bu taşları. Burada bu max CP. Senin elinde ne var? Bir tane süvari kaldı. 2 tane piyade var. Altın ya da mor saldırı taşın direkt yok. Piyade ile evet. Tekrar geri gel. Kale çok eksik ya. Aslında var ya kale taş anlamında çok eksikmiş. Bence kendisinin de haberi yok. Bir daha bakayım şöyle. Neyse kupaya takayım. Kupanın üçüncüsüne şuraya bir piyade taşını takayım. Birini buraya. Ötekini nereye taksam? Bu da piyadeydi. Şu da piyade ve okçu. Neyse buna takayım. Şöyle kenarda dursun. Evet, piyade SLD'leri kullandık. Elinde de fazla saldırı taşı yok. Şimdi burada yapacağımız ufak tefek şeyler elbet var. Saldırı taşı var burada. Bunu çıkarmamız lazım. Geldim. Pardon. Ekipmana gitmem lazım. Şuradan. Kaldır. Burada bunu böldük. Arkadaşlar teki 5 SL'de veriyor. Bakın morun. Bunun altını sarı rengi 10 veriyor. Bundan 4 tane taksanız 20 verir. Amacı anlayın, mantığı anlayın arkadaşlar.
10 yerine 20 saldırı değeri olmuş olur. Bunu tüm ekipmanlara bu şekilde yaydığınızı düşünün. Yani beklemektense mantıken o şekil olması lazım. Şimdi biz buraya geldik. Piyade SL'de takacağız. Şuna bir tane takalım. Bir dakika. Menzilli. Buna da piyade takacağız. Şuna da takacağız. Bu buraya niye menzilli saldırı taşı takmış ya? Oraya süvari taşı takması lazım. Neyse elimizdekini kullanacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir tane. Buna bir tane. Evet. Buna mecbur bir tane. Bu normalde menzilli ama bunun kullanılması zaten ordu CP ile alakalı. Bunu mixte kullanıyorsa arkadaşlar yani piyade taşı da takılabilir. Dediğim gibi sadece tek bir ekipman üzerine yoğunlaştığı için bizim gayemiz bu ekipmanın her türlü saldırı değerini arttırmak. Şimdi şuraya da takılabilir aslında ama buraya menzili takmış. Acaba bunu değişsem mi diye düşünüyorum. Bir dakika, aklımda başka bir tane var. Şuradaki süvari saldırı taşı. Bunu buradan almam lazım. Gel buraya gel. Sarı mecbur mücevherini bitirdim. Zaten mücevherin azmış. Ama bir şey olmaz. Bu senin için daha iyi. Düşünün. Tek tip saldırı taşında süvari taşına bakın arkadaşlar. 20 veriyor. Öteki gibi de değildi. Dehşet taşındaki gibi. O 5'e 10 veriyordu. Bu moru 12 veriyor. Altını 20 veriyor. 4 tanesini arkadaşlar siz kendiniz düşünün. 40 yapar. İkişerden de 48 yapar. Bu tek başına 20 veriyor. Şimdi süvari saldırı taşını gidip değerlendirelim. Şimdi tamam, bir tanesini buna takalım. Evet. İlk başta süvari ile ilgili arkadaşlar, süvari ile ilgili ekipmanlara takmak istiyorum. Buraya olur. Nedeni de şu, yarın öteki gün tek tip ekipmana geçerse hiç olmasa taktığında direkt o ekipmanla birlikte taşı da durabilsin. Yani tekrar hani yanlış taş takılmış olmasın diye. Şimdi şu süvari piyade ile ilgili şuna takmak istiyorum. Şu süvari. Evet, taşımız da kalmadı zaten. Taşımız kalmadı. Evet. Başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şurada bir tane sarı gözüme denk geliyor ama ejder taşı 10 veriyor. SL'de. Bunu çıkartmak lazım. Menzil SL'de kaç tane var? 1, 2. Bu olabilir 3. Bir de kendisi olur 4. Evet. Bunu buradan götüreceğiz mecbur. Bu bir de buradan gidecek. Gel bakalım. Zaten son hamleye oynuyoruz. Şey gitti. Mücevher gidiyor. Şöyle. Nereye gitti bu?
Evet. Bu da 10 saldırı yerine 20 saldırı yapıyor arkadaşlar. Yani bunu ufak tefek düşünmeyin. Dediğim gibi bunu ekipmana yaydığınız zaman bırakın mücevher gitsin. 10k mücevher gider, 20k mücevher gider. Bir şey değildir. Ama bu bir saldırı aldığınız zaman sizin 2 katı ekipmanlarınızın iş yapmasını sağlar. Düşünün 10 iken 20 yapıyor yani, ekipmanlara yararına bakın. Şimdi buraya bir tane takalım. Saldırı. Evet. Şimdi buraya takılması lazım. Çünkü bu zaten okçu için. Şuraya takılması lazım. Piyade okçu. Buraya takılması lazım. Piyade okçu. Evet. Dörtledik. Şu an zaten ekipmanı neredeyse taşlarını fullledik arkadaşlar. Fazla bir eksiği gediği kalmadı gibi bir şey. Şurada gözüme aslında benim şu kaldı. Bu arttı. Şurada bir tane süvari taşı var. Şurada menzil CP diyor. CP'ler bir kenarda dursun. CP'ler dursun arkadaşlar. Bir tane piyade, bir tane de süvari var. Diğerleri CP. Şurada piyade max CP var. Şöyle bir önce ekipmana bakayım. Süvari ile piyade vardı. Piyadeye takılmaz. Piyadeler dolu arkadaşlar. Şuraya olabilir. Evet, buraya. Mecbur buraya takacağız. Şurada. Şimdi zaten süvari, okçu bir tane kalmış. Buna da normalde piyadenin şu saldırı taşından takması lazım. Ama olmadığı için mecbur piyade ekledik. Elimizde sadece ne kaldı? Süvari taşı var. Şimdi ekipmanlar, şu ekipmanlar süvari ile ilgili değil. Ama tekte bunlar toplandığı için, her savunmayı bu şekilde bu ekipmanla yapacağı için ondan dolayı buraya bir tanesine mecbur olduğumuz için takacağız. Onu mecbur buraya takacağız arkadaşlar. Şimdi hangisine taksam? Şu max CP veriyor. Buraya takayım ya. Süvari saldırı taşı. Bir dakika. Piyade max CP. Aslında şunları da takmak istiyorum da 2 tane piyade. Durun bakalım. 3 tane yer var mı bana? 1, 2, 3 tane yer var zaten. Tamam. Max CP'yi bölmek istemiyorum. Max CP zaten SLD'den sonra geliyor. Saldırı değerinden sonra geliyor arkadaşlar. Burada bir tanesine altın, bir tanesine şey takabiliriz. Ha, bu tek tip olurdu. Ekipman piyade olarak mesela tek tip olurdu. O zaman derdim bunu ayarını yapalım diye. Şimdi dediğim gibi şuna süvari saldırıyı takalım. Şurada. Buraya piyade okçu olduğu için buraya okçu ya da piyade ile ilgili bir şey lazım. Burada menzilli CP de var. İkisinden birini takmak lazım.
Elimizde bunlar olduğu için. Başka bir taş şansımız var mı? Bakıyorum yok. O zaman takalım gitsin ya, bunu takalım. Evet. Şuraya da altını kullanalım arkadaşlar. Elimizde altın iş yapar. Bunu da buraya taktık. Saldırı değildi ama taktık. Şu an hayli arkadaşlar saldırı değeri daha iyi durumdadır. Ekipmanların. Zaten ekipmanı fullledik. Evet. Arkadaşlar elimizdekilerle bunu yaptık. Tam takır olmayabilir. Bu şekildeydi. Elimizde ne varsa kullanıp ekipmanı güçlendirmeye çalıştık. Sarı eksiklerin var elbet. Dediğim gibi şöyle kaleyi mantıken düşündüğüm zaman şimdi sen bu şekilde oynaman biraz sıkıntılı. Tek tip ekipmanlar yapman lazım bir. Eğer o konulara hiç girmek istemiyorsan ki zaten ekipman anlamına ya da taş anlamına sıkıntılar çekiyorsun. Bu şekilde de devam edip sürekli tuzağa yatıp savunma yapabilirsin. Sen zaten öyle düşünüyorsun. Burada yapacağın iş elinde taşların biriktikçe, şimdi biz buraya taktık mesela. Taktık ama mesela buraya ne taktık fazladan? Şu Max CP takmışız. Eline düzgün saldırı taşı geçtiğinde piyade saldırı taşı diyorum. Şu dehşet taşı değil. Ötekinden geçince buraya tak çünkü %12 falan veriyor. Mor da olsa tak. Bunu çıkar. Mor da olsa tak. Yani burada senin taşların düzelene kadar yavaş yavaş düzeldikçe bu ekipmana taşlarını yerleştirmen. Yeni krallıktasın. Olabilir. Eksikliklerin olabilir. Herkesin eksiği var. Ama şu an ekipmanın taşlı daha iyi. Neyse. Şimdi biz son kez bir bakayım. Evet. Acaba mavi falan var mıydı bunların içerisinde ya? Baktım ama. Şöyle bakayım. Yok. Allah'tan mavileri takmamışsın. Evet, ya gördüğüm kadarıyla yoktu zaten. Ama bu şekilde. Şimdi dediğim gibi CP'lere ekleme yapmışsın. Bunlar doğru. Aslında sefer hızı olarak kullanmak için. Şimdi sen sefer hızında bunları kullanıyorsun ama şunu da unutma. Neredeydi o? Örneğin şu Nojeros taşı, bu da ordu kapasitesini arttırıyor. Bunu unutma. Bakayım bir, yok. Bunu takalım. Şöyle bir altın olsaydı güzel olurdu. Yine bölerdik de. Dediğim gibi yağma yaparken bu ordu kapasitesi de önemli arkadaşlar. Oraya takmış olduk bunu da. Tekrar size göstereyim. Taşlarla bu şekilde. Baştakiyle ve sondaki halini karşılaştırın. Bu kalede bu kadar ama bu şekilde daha sağlam. Daha sağlam bir kale arkadaşlar. Şimdi burada başka bakacağımız ne var? Bu niye bize tıkla diyor. Görünümü bırak. Evet. Allah Allah. Niye bu kahramanlar bu şekilde ya? Durun arkadaşlar bir dakika. Acaba çok mu geride kalmış? Kahramanların ya 1100'lerde, yani
Ha, 1600'lerden taşımıştı bu kaleyi. Doğru doğru doğru, tamam. Şimdi ben 1100'lerde görünce normalde arkadaşlar bu ta 1600 küsurun kalesiymiş. Sarı, kusura bakma. Yani biraz da normal bu şekilde olması. Şimdi şunları boşuna bekletiyorsun. Bunları bekletme. Bunları yükselt. Şunları kuşat. Kuşan yani. Bunları bekletme. Dinçlerini her gün kullan. Bunları yükselt. İlk önce işe yarar şeyleri kullan mesela. İşe yarar olan şeyleri yükselt. Şimdi şunların seviyesi 53 falan. Bunları canavara göndersen bile arttırıyor yani. Bunlarla canavar vursan da bunların seviyesi artacak. Yani bilmiyorsan haberin olsun. Bunu XP kullanmana gerek yok. Buradan da zaten arttırabiliyorsun da zaten burası uçmuş. Şu an mesela Goblin, Elemenselci. Kuzu pirzola 6000 taneye fullüyor. Şunun 9000 var. Şu da 1500. Şununla bakalım bir. ...1500 olmasına rağmen bunu fulllemiyor. Nasıl iş? Neyse, sarı, dediğim gibi bunlarla bu XP'yi kullanarak bunların seviyesini arttırabilirsin. Bir. İkincisi, canavar avına gönderdiğin zaman yine bunlar artar. Unutma. Yani en basitinden söylüyorum. Bunların leveli artar. Bir de bu yükseltmelere, şimdi şurada atıyorum şeyleri var. Özelliği. Buna göre yükselt. Hangileri öncelik olmalı diye. Şunlar tek tip. Ben aslında kaleye ilk girişimde zaten acaba niye Kar Kraliçesi lider diye düşündüğümde bunu düşünemedim ben. Bu Gül Şövalyesi gelince bunu ekle. Normal şekilde onu şey yap. Liderliğe koy. Bu zaten ilk 5'te vardır şimdi savunmada. Savunmada ilk 5'te vardır. Ya öyle bir haldeki kale, yeni bir kale olduğu için. Şimdi şuraya bakayım diyorum. Yoldaş alanı bir tane var. Şimdi yoldaş alanın yok. Yoldaş alanını niye bana sordu? Sıfırdan yeni yapacağı için herhalde soruyor. Yoldaşlar normalde burada. Şurada aşağıda görüyorum ama bunun ana binası nerede ya? Evet. Sıfırdan yükseltmesi de bunun zor. Yani baktığım zaman ya nasıl bir düzenden gelmişiz. Şimdi sıfırdan yapması zor geliyor. Bir şeylerin eksik olduğunu görmek. Hele şükür gördüm. Ya o kadar aslında şimdi baktığım zaman o kadar çok eksik var ki aslında kanalımda da o kadar çok eksik var. Neredeyse 500'e yaklaştık arkadaşlar video sayısında.
500'e yaklaştık. Ama yine çok eksiğimiz olduğunu ben görebiliyorum. Neden de şu, ya burada atıyorum yoldaşlar olsun, çok anlatmadığımız, göstermediğimiz konu var. Şimdi buradan bana demek ki ondan dolayı soruyor. Burada edit açık mı diye bakıyorum. Yok. Buna her gün bas. Bak 25 hızlandırma verdi. Asker hızlandırması. Şimdi buradan neyi yükseltebilirsin? Ona gelelim. Tamam, bunları açtın. Paralıları yavaş yavaş seçebilirsin. Ona bir şey demiyorum. Yavaş yavaş gider. Ama işe yararları öyle bir al ki şu yoldaş sekmesinde senin işine yarasın. Evet, şu an dinç. Dinç yapıyorsun. Gelişmekte olduğun için sana dinç de lazım. Evet, doğru yapıyorsun. Çünkü hero'ların dinçe ihtiyacı var. Gelişme evresindesin. Bana savunma amaçlı ne kullanabilirim diyorsan ben sana ne önerebilirim? Şimdi bu normalde bunu önerebilirim ama birliklerinin %10'u kadarıyla diyor. Ya sistem öyle bir halde ki insanlar artık şeyde, ne kadar bu oran azalırsa o kadar yoldaş bir an önce devreye gireceği için ondan dolayı daha düşük, şurayı daha düşük tutmaya çalışıyorlar. Şu %10 kadarı, mesela %5'lik falan oranını baz alıyorlar. Ama tabi diğerlerine göre bu daha zor. Şu şakacı yıldıza, şu gremline göre falan daha şey. Şimdi bak, bu olabilir. Şu mesela şey demiyor. Savaş başında diyor, kahramanın yeteneklerine direktmen saldırı desteği veriyor. Bölük atak değerini 10 saniyelerini arttırıyor. Mesela bir tane takacaksan bunu takabilirsin. Bunu da niye takabilirsin? Şunu söyleyeyim. Şimdi sen de ya da diğer bu şekilde kalesi olanlara, onlar da örnek alsınlar diye söylüyorum. Şimdi mesela normalde kalede 3 tane ekipman olması lazım. Piyade, süvari, okçu diye. Üçüne ne yapması lazım? Şu mesela piyadenin. Bunu yaptığı zaman ama sadece piyade de kullanabilir. Ya da şunu yaptığı zaman sadece okçu da kullanabilir. Mesela ama şunu yaptığı zaman sende de şu an tek bir tane yer açık ya. Bunu yaptığı zaman tüm hepsinde kullanabilir. Ve savunmada da bunu kullanabilir. Yani bunu söyleyebilirim. Şimdi başlasın diye erkenden düzenleme yapman iyi olabilir. Diğer türlü ama burada en önemlileri dersen tabii ki paralı yoldaşlar falan derim. Ama olmadığı için, onlar seni zorlayacağı için en erken hangisi devreye girebilir diyorsan bunu yapabilirsin. Bunu açabilirsin. Çünkü bu ötekilerden daha çok işine yarar şu anlık. Şu dediğim gibi normalde kullanılabilir ama birliklerinin %30'u %10'u kadarı demiş. %10'u kadarı sıkıntı yaşadığında devreye giriyor. 33 M asker var. Düşün, adam sana bir M vurdu. Grifon işe yaramayabilir. Devreye girmez. En az 3M kadar falan askerinin gitmesi lazım. Eğer askerin çoksa, yeni krallıktasın, bazıları vuramıyor. Ondan dolayı sana şunu öneririm. Ölüm ateş bazı. Bunda çünkü öyle bir şey yok. Savaş başında direktmen yeteneğini gösteriyor. Ama onun haricinde şunlar tek tip saldırıda sizin ya da diğer izleyicilerin yapması gerekenler.
Şu da süvari saldırı arttırıyor mesela. Şurada da okçu vardı. Bu da okçu. Dediğim gibi bunlar tek tip saldırı üzerine, ama şunun gibi yoldaşlar her zaman her savaş için kullanılabilir. Tabi bunun da daha fazla iş yapabilmesi için kahramanın altın sarı renkte ve güçlü olması lazım. Yani değerlerinin, oradaki yıldızlamaların, şuradaki yıldızlamaların, şunun altın olması, 60 level olması, bunlar tabii ki onu etkileyen şeyler. Süvari. Şimdi burada CP falan filan verenler var da. Bak mesela bunu baz alma da örnek veriyor, mesela piyadenin %5 kadarı öldüğünde bu %10'luk yazanlardan daha erken işe yaramaya başlıyor. Burada da piyade SLD'sini arttırıyor ama dediğim gibi bunlar bu %5 ile işleme alıyor işini. Ama bu dediğim gibi tek tip üzerine. Bu sadece piyade ile alakalı. Çünkü bunu mixte kullandın mesela. Okçu formasyonunda oldun. Tamam, saldırı SL'de de veriyor ama burada okçuların yaralanıyor önde mesela formasyon olarak. Onlar yaralandığı için sıra piyadeye gelmediği için %5 ölmesi lazım ki bu yoldaşın işe yarasın. Şimdi uzadıya anlattım ben bunu ama umarım anlarsın. Evet, çok şey var ya. Sen şimdi işe yarar yetenekleri açmadığın için de, örneğin mesela şu çok önemli senin için. Önceliğini şuna veriyorsun. Şunun seviyesinin yükselmesine. Çünkü buradan 3 kutsal yıldız almak istiyorsun. Tabi bunlar önemli. Onun için diyecek bir şeyim yok. İster dediğim gibi işe yarar şeylere yüklen. Bu da senin işte kutsal yıldız gibi, mücevher gibi şeyleri almanı uzatıyor. Şurada da mesela mücevher kazan diyor. 2-3 günlük süresi var bunun da. Tabii bunlar daha makul gelebilir ama ben savunmaya hangi taşı koyayım diye, yoldaşı koyayım diye düşünüyorsan, dediğim gibi buraya ölüm ateş bazı gibi savaş başında işe yarayacak yoldaş koyman lazım. Evet. Hiç burayı baz almadık. Şimdi burasını baz aldığım zaman da burada kahramanlarda zaten yanlış. Şu zaten sıkıntılı. Bunu koymana gerek yok. Bu sadece piyade sav veriyor. Bu seni batırır. Bunun yerine zaten burada altın renginde piyade Hiron var. Hem saldırı desteği hem CP desteği veriyor. Bunu takman lazım. Bunu kullanman lazım. Şunu anlayabiliyorum. Bu ordu SL'de veriyor. Bak, ordu SL'de veriyor ama bu açılmamış. Evet. Bunun seviyesi artması lazım. Başka bir dakika. Şu da bunlar açılmamış. Bakayım bir. Eğer ki şu paralı mesela Denizlerin Şarkıcısına bunu kendi kendine yerlemiyorsan, para yatırmıyorsan, harcamıyorsan bu seni duraksatacak. Bunu da duraklayacaksın. Bunun üstüne gitmemeye çalış. Tamam, kendi kendine yürüyorsa yürüt ama para yatırmıyorsan bunun üstüne gitme. Bu ne, bak mesela ordu saldırı desteği veriyor. Tamam, ben bunu anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bu yolda kalacak yani. Bu mavi olması, işte bunun mor olması, altın olması yarın öteki gün sıkıştıracak. Şimdi okçu, piyade, süvari,
Şu üçlemesi iyi. Bu süvariyi altın yaptıktan sonra bunu lider olarak koy kaleye. Çünkü bu ordu saldırı desteği veriyor. Herhangi bir saldırıda da zaten her türlü askerin başında gönderebilirsin onu. Bunu da söylemiş olayım sana. Şimdi piyade, topçu. Şu mesela topçu. Bu pek işe yaramıyor. Farklı saldırı hero'ları geliştirebilirsin onun yerine. Mesela şunun üstüne gitmeye çalış. Etkinliği takip et. Bu bekçiyi yapmaya çalış. Çünkü bu bekçiyi yaptıktan sonra bu beşliğe sokacaksın bunu. Buraya girecek bu. Onun için etkinliği takip edip yavaş yavaş bekçiyi yapman lazım. Gri'de kalmasın o. Şimdi burada işe yarar şeyler illaki var. Şu var, bu var. Şu hiç yoktan iyi, şu. Bu hiç yoktan iyi. Ya ne kadar saldırı veren kahraman varsa ön plana çıkması lazım. Şu menzillinin yerine onu koyabilirsin. Şimdi 2 tane menzilli var. Bir tane piyade, bir tane de süvari var. Atıyorum. Tabi burada özelliklerini kullanmak istiyorsan mesela bu enerji desteği verdiği için belki bu da senin aklına özelliğinden dolayı iyi gelebilir. Ama bunun haricinde yok saldırı değeri artsın gibisine düşünüyorsan bunu iblis avcısını ya da bunu ışık çocuğu kullanabilirsin mesela. Dediğim gibi özellikleri var. Şunu mesela düşünebiliyorsundur. Bunun mesela niye ön plana koymuşsundur? İnşaat hızı veriyor diye. Ondan dolayı bunu ön plana koymuşsundur. Ama dediğim gibi ya özelliklerine bakıp ilerleteceğim ya da saldırı savunmada işe yarar bir şey koymak için kahramanları ilerletmem lazım. Bunu iyi düşün, taşın. Böyle. Ama şunlara öncelik verme. Primadonna hem özelliği yok hem de kuşatma için bu. Şurada da bir tane kuşatma var. Bunu da sonraya bırak. Çünkü gıda içinde bir şey düşünmene gerek yok. Her türlü zaten gıda eriyecek. Onu engellemek yolunda şu an değilsin. Onunla uğraşamazsın. Ama dediğim gibi şunları mesela şu 3. özelliğinden dolayı kullanamıyorum. Mesela bunu kullanamıyor. Şu an bu saldırı değeri şu vermiyor. Tuzakları veriyor ama tuzaklarda adam zaten içtimale giriyorsa sana zaten tuzak anında gider. Şimdi bunu bu şekilde seçtik. Buraya seçeceğimiz bir şey yok. Yapılmamış. Dediğim gibi oraya bir etki yapamıyoruz. Şunların yerini değiştirelim ya. Şöyle dursun. Hani yapıyorsak da böyle dursun. Şu mesela Suvarı Selle'de veriyor. Şunun yerine aslında o da konulabilir de. Çünkü direkt saldırı değerini arttırıyor. Ama bunu sana bırakıyorum. Zaten 53 seviye olmuş. Belki arttırır kendin bunu da artık işleme koyarsın diye ellemiyorum. Bu şekilde kalsın. Yoldaşı kendi kararını ver. Ya yoldaşı özelliğine göre seç, devam et ya da buraya dediğim gibi tek tip üzerine ekipmanın olmadığı için hepsinin kullanabileceği bir tane yoldaş gösterdiğim gibi yapabilirsin. Şimdi ekipmanını ayarladık. Savunmana baktık. Asker sayın. Kalemdeki en güzel şey aslında asker sayın. Askeri güzel yapmışsın. Gerçekten askerin güzel.
Buna diyecek bir şeyim yok. Kuşatma aracına hiçbir zaman basma. Şimdi ileride kuşatma aracı illaki yoldaş tamamladığın zaman en yüksek askerden veriyor sana. Orada rastgele attığında bu kuşatma aracını yok yere zaten sana verecek. İlla ki bugün bazı şeylerin eksik olabilir ama yarın bunları tamamlayacaksın. O zaman göreceksin ki zaten diğerlerinden çok yok edici atacak belki de sana. Güzel asker sayım var yani. 34M askerim var. Ama etkinlikleri takip et. Dediğim gibi bekçiyi kaçırma. Bu şekilde yap. Bakayım bir çantamda bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu kadar. Eksikleriniz, kusurlarınız olabilir. Sormaktan, bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışın. Daha çok kitleye ulaşmasını sağlayın. Çünkü senelerce oynayıp eksiklerle devam eden birçok oyuncu var. İnsanların bizim farkımıza varmasını sağlayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.